Bugün bu bölümde 2020'de bize para kazandırabilecek en önemli coinleri konuşacağız dostlarım. Daha önce hatırlarsanız altcoin seçerken hem kısa vadeli hem de uzun vadeli nelere dikkat etmemiz gerektiğini adım adım toplamda 2-3 videoda sizlerle paylaşmıştım. İşte GitHub kütüphanesidir, CoinDesk'teki data sayfasıdır gibi temel ve herkesin anlayıp böyle basit bir şekilde uygulayabileceği noktalardı bunlar. Bakalım hem bu analizler hem de genel piyasanın durumu bize 2020 için hangi coinleri söylüyor ve yatırım yaparsınız veya yapmazsanız o size kalmış bir şey. Ama bence bu videoyu sonuna kadar izleyin ve bu coinleri bilin abi. Çünkü her birini özenle seçmeye çalıştım. Bir de bu videonun sonunda Ledger çekilişimizi de yapacağız ve bir kazanan seçeceğiz. Hadi bakalım tam gaz başlıyoruz. Baştan söyleyeyim, ne bu videoda anlattıklarım ne de önceki 300 küsür videoda anlattığım kanaldaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil. Sadece fikir paylaşımıdır. Burada az sonra vereceğim coinleri de evet daha dikkatli takip edebilirsiniz. Ama asla böyle koşa koşa gidin alın falan demem. Ben hiçbir yere sizi yönlendirmem. Sadece seçenekleri sunarım. Karar vermenize yardımcı olmaya çalışırım. Kendim günlük şekilde alsat yaparken de veya uzun vadeli alırken de inanın böyle davranıyorum. Bu videonun sonunda demin söylediğim gibi son Ledger'ımızın da çekilişini yapacağız. Bakalım kim kazanacak ve şimdi 2020'de bize para kazandırabilme ihtimali olan coinleri liste halinde sizlerle paylaşmadan önce elimizdeki yatırımlarla ilgili genel olarak bir konuşmak istiyorum. Bence piyasa bu kadar belirsizken özellikle sadece kripto paralarda falan kalmayın. Hani hep böyle sepet yapın diyoruz ya, işte riskleri dağıtın diyoruz, riskleri merkezileştirmeyin diyoruz. İşte bu riskleri dağıtmak sizi kaldıramayacağınız çok sert düşüşlerden koruyabilir. Bir de kripto para piyasası dediğim gibi bu kadar belirsizken şu coin artacakmış, bu coin'i 300x yapacakmış falan tarzı böyle altı boş vaatlere bence kapılmamak lazım ve yine de kripto paralardaki toplam portföyün %50'sini belki de %60'ını Bitcoin'de tutmayı da düşünebilirsiniz. Bu tabii ki nedir dostlar? Bu sadece bir fikirdir. Ha tabii aralarda illaki sürprizler çıkacaktır. Arkalardan gelip böyle sağlam yükselenler olacaktır. 2019'da Samsung'la anlaşan Engine Coin gibi veya Google'ın Cloud bölümüyle akıllı sözleşmeler üzerine ortak çalışmalar yürüttüğünü açıklayan ve bunu da Google'ın bir yazısına dayandıran Link gibi projelerde 2020'de karşımıza çıkacaktır. Dostlar isterseniz toplam portföyünüzün %20'siyle %25'iyle de bu tarz böyle hani sıçrama yapması ihtimali yüksek projelere de yatırım yapmayı düşünebilirsiniz. Ama sürekli sürpriz at arayışında olmayın dostlar. Gerçekten bakın zar atmaktan inanın farklı değil sürprizleri aramak diyerek 2020'de para kazandırabilecek coinler listemize şimdi geçelim. Bakın bu arada bu videoyu beğendiyseniz de ne yapın? Kanalıma abone olmayı, zile dokunmayı, videolarımı beğenip yorumlarda yazmayı sakın unutmayın. Bunları ne kadar çok yaparsanız size de o kadar geri dönüşü olabilir. Daha çok Ledger dağıtabilirim mesela veya daha farklı hediyeler de yapabiliriz. Şimdi dostlar Blockchain Capital'ın DeFi yani Decentralized Finance merkezi olmayan finans uygulamaları 2020'de daha popüler hale gelecek öngörüsünden de hareketle dostlar. Böyle bir öngörü var. Bundan da hareketle listemizin 7. sırasına MakerDAO'yu yazmak istiyorum. DeFi dediğimiz de biliyorsunuz bu arada merkezi olmayan finans ve geleneksel bankacılığın kripto para blockchain versiyonu diyebiliriz. MakerDAO'da kullanıcılar elindeki Ethereum'u teminat olarak göstererek DAI adında stabil coinleri kredi olarak alabiliyorlar. DAI coin de bu arada Amerikan doları ile aynı değerli olmaya çalışan ve Amerikan borsası Coinbase'de de işlem gören bir kripto para. Ama bakın benim bu listeye aldığım coin MakerDAO'nun Maker yani MKR token. Çünkü öbürü zaten stabil coin. MKR token CoinMarketCap'te tüm coinler içerisinde 24. sıraya kısa sürede yükseldi ve CoinMarketCap'te yazana göre de ilk yatırımcılarını tam %1800 para kazandırmış. Tabii ki de bu istatistikler bundan sonra da koşulsuz şartsız gerçekleşecek, yatırımcılarına hala bilmem kaç binler kazandıracak anlamına kesinlikle gelmez. Bunu da söyleyeyim ve bir de Maker'ın ulaştığı en yüksek değer ne olmuş biliyor musunuz? $1000'ların üzerine çıkmış, en düşüğü de $21 olmuş. Gerçekten bir tarafta $1000 üzeri bir değer ve öbür tarafta da $21. Kripto paralarda akıllı şekilde hareket edilmezse gerçekten çok can yakabilir. Yaktı, yakıyor ve gelecekte de yakabilir. Neyse Maker'ın DAI'nın Coinbase'de listelenmesi de güzel ki zaten MakerDAO'nun kendisi de
Crunchbase'e baktığımız zaman 2014 yılında, yani bundan tam 6 sene önce Amerika'da San Francisco'da kurulduğunu görüyoruz. Sonuç olarak konu nereye geliyor? Merkezi olmayan finans akımı 2020'de yıldızlaşırsa MakerDAO'nun da bununla birlikte çok yükselebilme ihtimali olabilir diyerek 6. sırada Hydro var ve ya da Hydro da diyebiliriz. Hydro yatırımcısına son 2 senedir evet diğer birçok coin gibi kazandırmamış olsa da, hatta son 2 senede sürekli düşüşler yaşasa da Hydro'da en azından şu ana kadar sert böyle pumplar, dumplar, böyle bu tarz operasyonlar en azından benim takip ettiğim kadarıyla görmedik. Bir de geçtiğimiz ay Hydro Mastercard'la anlaştı. Mastercard'ın yaptığı açıklamaya göre de Hydro Mastercard'ın Startpad adlı programına seçildi. Buna göre Mastercard her sene dünyanın dört bir yanından en umut verici 40 startup'ı, projeyi seçiyor ve onlarla böyle bir çalışmaya başlıyor. İşte bu senede bunlardan biri de Hydro oldu. Ayrıca Hydro'nun cep telefonlarımıza kullandığımız bu 2FA var ya, 2FA güvenli, işte böyle telefondan işte kodu gireriz web sitesine falan. Ona cevap olarak geliştirdiği farklı bir projesi var. Adı da Raindrop. Raindrop'ta mesela 2FA kodları Ethereum blockchain'inde, yani merkezi olmayan bir ağda saklanıyor. İşte kayıp telefon yenileme özelliği falan da var. Mobil uygulamaları da var. İsterseniz bakabilirsiniz. Hydro'yu getirebileceğim bir eleştiri olarak da ben şunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Benim gibi sıradan bir kullanıcı için platform çok dağınık duruyor. Bunu ben bir söyleyeyim ya. Atomlar, Snowflake'lar, Project Hydro'lar, Hydro platformu falan derken ben böyle Hydro'nun içerisine girince gerçekten böyle bir okyanusa düşmüşüm gibi hissediyorum bazen, ama Türkiye'deki yatırımcıları mutlaka çok daha detaylıca biliyorlardır diyerek şimdi biraz hızlanalım ve 2020'de para kazandırabilecek coinler listemizin 5. sırasına geçelim. 5'te ne var? 5'te Waves var. Waves ve az önce söylediğim Hydro uzun vadeli olarak benim de bir miktar tuttuğum altcoin'ler. Meblağ olarak evet çok az diyemem ama kesinlikle yarın tamamen bu projeler bitseler, ölseler, tükenseler beni de üzecek boyutlarda değil. Bunun dengesini tutturmak tamamen size, bize, yatırımcıya kalıyor dostlar ve Waves geçtiğimiz mini boğa sezonunda, yani yükseliş sezonunda 2.40-2.50 dolar civarlarında bayağı bir takıldı ve bir ara hatta 3 doların üzerine çıktı. Sonra boğa bitti. İşte 0.65 cent civarlarına düştü ve şimdilerde de işte 95 cent, 98 cent oralarda geziyor. Waves kendisini bakın şöyle tanımlıyor. Biz açık bir blockchain platformuyuz ve henüz dünya olarak geçiş aşamasında olduğumuz Web 3.0 için, Web 3.0 uygulamalar için bazı araç kitler geliştiriyoruz diyorlar. İşte belli başlı kullanım alanları olarak da ödemeler, oyunlar, kimlik tanımlama, DeFi dediğimiz merkezi olmayan finans, yine böyle bir atınca ve burada da DeFi karşımıza çıkıyor. Bunlar dostlar belli başlı kullanım alanları. Bakın Waves geçtiğimiz haftalarda Rusya'nın elektrik enerjisini yöneten Rosetti diye bir şirketle anlaştı. Buna göre de bakın bu şirket Waves'in blockchain'ini ve akıllı sözleşmelerini kullanacak ve eğer başarılı olurlarsa da tüm Rusya'da evlerin elektrik tüketimi bir uygulama üzerinden anlık şekilde gerçek zamanlı olarak takip edilebilecek. Bu da ne olabilir abi? Bu da Waves'in Rusya'ya yayılması, elektrikten sonra kendisine ne bileyim doğalgaz gibi, su gibi başka kullanım alanları bulması da anlamına gelebilir. Dolayısıyla Waves'i listemizin 5. sırasına ekledim. 4. sırada da ne var? 4'e de VET'i yazdım dostlar. VeChain Tor'u yazdım. Ya VeChain konusu açılınca aklıma hep şu geliyor dostlar. Eğer 2018'de kripto para piyasası hep birlikte böyle sağlam bir çöküşe girmeseydi, evet VeChain çok daha iyi yerlerde olabilirdi. VeChain 1-2 ay önce biliyorsunuz Çin Devlet Başkanı'nın blockchain açıklamasıyla çok fazla yükselen coinlerden, hatta uzun süre yükselen coinlerden bir tanesi olmuştu. Çin'in kripto paraları üzerindeki hakimiyeti VeChain'in Binance Amerika borsasında listelenebilmesi nedeniyle 2020'de buralarda olabilecek pozitif bir dalgalanmadan yine ilk etkilenen coinlerden bir tanesi olabilir VeChain. Bu arada VeChain'in kendisine biçtiği ana rol de kurumsal şirketler bu arada. Yani son kullanıcı için çok da fazla bir rolü yok ama kurumsal tarafta kullanım alanları da oldukça geniş. Otomobil üreticileri için araç tanımlamasından lojistik süreçlerine, telif haklarıyla korunan dijital içeriklere birçok alanda aslında tedarik zinciri yöneticisi gibi davranıyor VeChain. Blockchain'in her geçen gün yaygınlaşması, işte VeChain gibi bu rolü üstlenen kripto paraların
piyasaya adaptasyonunu da hızlandırabilir. Evet, şunu da söyleyeyim. Geçtiğimiz haftalarda coinlerin geri alımları dediğimiz buyback süreçlerinde biraz sorun yaşadı VeChain ama işte coinlerin bazıları falan çalındı ama yine de bence bu listeye girmeyi hak ediyorlar. Tabi yatırım tavsiyesi değil dostlarım söylediklerim diyerek sonlara doğru yaklaşırken listemizin 3. sırasında IOTA var. Evet, IOTA yavaş gitse de ve bu yavaşlığa rağmen de yine de 2019 yılı içerisinde Berlin ve Şangay merkezli IOTA Akademi'yi açtılar. Tüm bunlarla birlikte özellikle Almanya'nın teknoloji alanında artık atak yapmak istemesi, ülke ekonomisini canlı tutan, dışarıdan böyle para girişini sağlayan otomotivin bile ya artık bu sektörün bile yavaş yavaş elektrikli ve otonom yani kendi kendini trafikte yönetebilen araçlara kaymasıyla IOTA daha da büyüyebilir. Bilirsiniz mesela kripto paralarda bugün herhangi bir coin gidip bir devletle anlaşsa inanın abi yer yerinden oynar. İşte elbette yatırım tavsiyesi olmasın ama Almanya 2020'de teknolojik sıkışmışlığa daha da girerse ve blockchain'i bu çözümlerden bir tanesi olarak görürse ki bence gerçekten görmemesi için hiçbir neden yok. İşte bu noktada da Alman hükümeti herhalde IOTA'dan başkasına da gidemez çünkü çok fazla seçenek de yok zaten ve listemizde 2. sırada kim var? 2'ye geçiyoruz. 2'de de Cardano var. Cardano'nun bu listeye girmesindeki en önemli neden reklam veya marka stratejisi olarak yeni bir şeyle karşımıza çıkıyor olmasına dayanıyor dostlar. Geçen haftaki videomda var detayları lütfen izlemediyseniz izleyin. Cardano Macken reklam ajansı ile anlaştı ve muhtemelen tüm markayı yenileyecekler. Şimdi bana bu noktada şunu sorabilirsiniz. Ya Eren reklam falan iyi güzel de tamam bunlar hoş ama yazılım lazım, ürün lazım. Evet bu noktada size %100 katılıyorum ama onlar zaten kaç senedir yapılan, konuşulan şeyler öyle değil mi? Ya sürekli mesela bir Cardano veya başka kripto paralarla ilgili güncelleme yaptığımız zaman genelde hep yazılımdan bahsediyoruz ama 2 saniye lütfen şunu düşünün. Sadece kripto para piyasasını değil, genel olarak böyle Cannes Lions reklam ödüllerine aday gösterilebilecek kalitede işler çıksa mesela, yaptığı belki TV reklamlarıyla görsek Cardano'yu. Dostlarım sizi bilmem ama bunlar gerçekten beni heyecanlandırıyor. Çünkü yeterince teknik detayları konuşuyoruz zaten. İşte yok Shelley güncellemesi, yok stakingler, yok işte bilmem ne güncellemesi falan. Tamam bunlar zaten elbette önemli. Olmazsa olmaz şeyler ama bunları siz biz dışında ya kripto paralarla ilgilenmeyen o çok büyük kesim bilmiyor ki. Bilse de ilgisini çekmiyor. Dolayısıyla çizgi üstü bir reklamcılıkta Cardano piyasaya 2020'de yeni yatırımcılar çekebilir diyerek gelelim listemizin ilk sırasına. İlk sırada kim var biliyor musunuz? İlk sırada BNB var. BNB'nin gerek Binance gibi sektörü yönlendirebilen bir borsanın belli başlı bir coin olması gerekse de çok fazla kullanım alanı açılması nedeniyle Binance'ın eğer başına 2020'de böyle çok kötü bir olay gelmezse veya piyasa daha da böyle iyice böyle dibi boylamazsa ki umarım olmaz böyle bir şey ve Binance'te Launchpad dediğimiz bu Binance üzerinden piyasaya yeni giren coinlerin platformu vardı ya işte buna benzer yeni bir rüzgarı da 2019'da yakaladığı bu rüzgar gibi yeni bir rüzgarı da 2020'de yakalayabilirse BNB tekrar yükselişe geçebilir ki geçen gün yaptığımız BNB analizi de aşağı yukarı bunları söylüyordu. BNB bu arada bakın 2019'u zaten gayet iyi geçirdi. Şu an 14 dolara yakın bir yerlerde olsa da geçen sene bu zamanlar açın bakın abi 5-6 dolardı BNB'nin fiyatı. Yani o zaman 5-6 dolardan alıp yıl ortasında 40 dolara vurduğu zaman bile satmasanız dostlar yine de ortalamada 2 kat 3 kat kardaydınız demek oluyor bu. Dostlarım benim listem aşağı yukarı bu şekilde ve bu arada İngiltere merkezli bir proje olan ve Binance'de, KuCoin'de ve HitBTC'de de alınıp satılan FET'i de bonus olarak ben buraya şöyle bir ekleyeyim dedim yandan. FET bir blockchain sunuyor ve yine biraz böyle bir VeChain'e benziyor. Taşımacılıkta, enerji sektöründe, elektrikli araçların altyapısında, akıllı park teknolojisinde falan FET bizde varız diyor ve bu liste ekleme nedenim hem geniş kullanım alanının olması hem de mainnet dediğimiz ana ağına FET'in daha 2 hafta önce geçmiş olması. Bakalım mainnet'le birlikte artık ana ağında, gerçek ağında neler yapabilecekler? Mainnet'le ilgili özel bir videom bile var kanalımda dostlar. Mainnet'e geçen projeleri genelde ben kısa bir süre yakından takip ederim. Birazcık böyle bir kendisini belli etmeye
gelmeye başlar. O yüzden hazır yakın tarihliyken sizlerle de bunu paylaşmak istedim. İsterseniz siz de takip edebilirsiniz. Yalnız dikkat ederseniz ana listeye almadım. Yani Fethi bonus olarak verdim. Bu arada bonusunu da vereyim. Böyle biraz tekerleme gibi oldu ama birkaç ay önce FET'te en çok hacim Binance'da görünüyordu. Şimdi baktım Hotbit artık daha çok hacim yapmaya başlamış. Evet dostlar, sizler için bol bol araştırdım ve 2020'de para kazandırabilecek 7 coin'i sizlerle paylaşmak istedim. Elbette kesin diyemeyiz. Dolayısıyla bunları yatırım tavsiyesi olarak lütfen almayın. Kaybetseniz bile üzülmeyeceğiniz oranlarla eğer yatırım yapmak istiyorsanız. Bu cümle de zaten artık kanalın parolası gibi oldu ama şimdi isterseniz bugünün bonus bilgi köşesine de geçelim. Bugün size şöyle çok kısa neyden bahsedeceğim biliyor musunuz? Bonus bilgi olarak Falabella'dan bahsedeceğim. Falabella dünyanın en küçük boylu atlarının bir cinsi oluyor ve boyları sadece 75-80 santim oluyor biliyor musunuz bu atların? Yani bir insanın aşağı yukarı yarısı kadar oluyor. Evet, bir attan bahsediyorum, sadece insanın yarısı kadar, baya böyle bir köpek boyutunda falan. Merak ediyorsanız Falabella yazıp internetten de Google'dan da bakabilirsiniz ve biliyorsunuz çarşamba akşamı Bitcoin Challenge yaptık. İzlemediyseniz kanalda canlı yayınlarda video olarak duruyor. İlginiz için çok teşekkürler. Bir ara hatta 350 kişi falan bulmuştuk aynı anda izleyen. Şimdi de Ledger kazananı bakalım kim olacak? Hadi bakalım onu seçelim. Siz de o arada kanala abone olup videoyu beğenip ve yorum yazmayı unutmayın. Ha bir de abone ol tuşunun yanında bir zil var dostlar. Ona da tıklarsanız her videodan en hızlı şekilde haberdar olursunuz. Hadi bakalım Ledger çekilişine geçiyoruz. Ledger çekilişine gösterdiğiniz yoğun ilgi için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Toplam katılımcılar burada ve 417 kişi var dostlar. Bakalım bir şansı seçeceğiz, bir de yedek seçeceğiz. Bakalım neler olacak, kim kazanacak. Hemen şuradan ve tabii siz güvenlik gerekçesiyle soyadlarını görmüyorsunuz ama hemen random.org'a girelim. 417 demiştik değil mi? 417 yazalım ve Generate'e basınca kazananı seçmiş olacağız. Bakalım kim çıkacak? 389 dostlar, kazanan 389. Bir de yedek seçelim hemen. 389 200. 389 kazanan, 200 de yedeğimiz oldu. Hemen gidelim 389'a bakalım. Eray Özkeskin dostlar, Eray Özkeskin bizim kazananımız oldu. Yedeğimizde bakıyorum, gidiyorum 200'e. Berkan Batı oldu. Yedeğimizde Berkan Batı, kendilerini tebrik ediyoruz. Görüşmek üzere. iCrypex yetkilileri sizlere ulaşacaktır. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.